Evde içersin, evde. Film yapmak bana evimde hissettiriyor. Filmle ilgili deneyimlerim çocukluğumun en eski anılarına kadar uzanır. Dedem 1970'lerden beri bulabildiği en yeni film yapımı teknolojisini kurcalamak için bir tutkuya sahipti. Bugüne kadar koleksiyonunu hala mükemmel durumda koruyor. 35 mm projektörleri, 8 mm, 16 mm film kameraları vardı. Daha sonra VHS kameralarını ve bu teknolojiyle birlikte gelen araçları satın aldı. Her yerde durmadan aile videoları çekti. Ben de boş zamanlarımın çoğunu kamerayla oynayarak geçirdim. Elbette 90'ların sonlarına doğru, 2000'lerin başında analogdan dijitale hızlı bir geçiş vardı. Dedem hala kayıt yapmak için küçük kasetler kullanıyordu. Sonra hayatımda büyük bir etkisi olan CD'ler ve DVD'ler geldi. Dedemle onun 30 yıldır çektiği tüm filmleri izlemeye başladık. Bu filmleri analog filmlerden ve kasetlerden DVD formatına dönüştürmeye başladık. Fark yaratan şey başkalarına hediye olarak yaptığımız derlemelerdi. Dedemle yaptığım bu derlemeler filmle ilgili yaratıcı bir sürece ilk girişimim haline geldi. Nihayet 9 yaşında film yapmaya başlamıştım. Hey! Tamam, bekle. Fark etti, sonra gidiyor. Yeter, yapmıyorum. Yeter, yapma. Normalde bu kısımda formattan bahsedecektim. Ama format videodan da anlaşılabiliyor. O yüzden asıl yapmayı sevdiğim şeyi yapıp size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir tane İngilizce hocam vardı, Arnold. Amerikan bir adam, bayağı yaşlı. Evli olduğu kadınla 40 yıldan fazla süredir beraberdi. Son 3 yılı ayrı geçirmek zorunda kalmışlar. Biri Kanada'da, biri Türkiye'de. Kadından bahsetmişti bir dersinde. O kadar güzel anlatıyordu ki gerçekten tanımış gibi oldu herkes. Çok sevdi. O zamandan beri hep biriyle uzak kaldığımda Arnold aklıma geliyor. Aslında hiçbir zaman uzak değil sevdiğimiz insanlar. Hep bizimleler ve onlar bizimle kaldıkça anlamı var yaşamın. O kadınla tanıştığı dönemi anlattıktan birkaç hafta sonra bayağı üzgün bir suratla sınıfa geldi. Ve hiç normal değildi bizim için çünkü her gün inanılmaz enerji dolu bir adam. Sabahları spor yapıyor erkenden kalkıp. Sonra bomba gibi bir kahvaltı. Sonra müzik eşliğinde kitap okumaca. Neyse sınıfa öyle yüzü düşük girince sorduk tabii neyiniz var diye. O da o gün aslında izin almayı çok düşündüğünü ama kendine yediremediğini söyledi. Çünkü sağlığı yerindeydi. 40 seneden fazla süre önce Vietnam'a giden en yakın arkadaşının ölüm yıl dönümüymüş. Onun neler yaptığını anlattı gençliğinde. Nasıl hayalleri olduğunu ve nasıl onu durdurmak için uğraştığını. Düşünsene üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmiş ama yıl dönümünde karşımızda gözyaşlarını tutamadı koca adam. O sayede de zamandan da öte olduğunu anladım biriyle yakın olmanın. Aslında hep tecrübe ediyoruz ki hepimiz. Önemli olan değerini bilmek. Ender yaşananları değerli kılmak, belki de hayaletlerini özgür bırakmakla mümkündür. Sana söylüyorum oğlum. Bana mı Hakim Bey? Benim adım Feyzo. Kibar Feyzo değiller köyde. Bu hayat bizde can ciğer komadı. Ama biz bilirik günah kimdedir. Fukaralıktır her bir şeyin başı Hakim Bey. Bunu geç anlamışık. Bizim orada kursağımıza bir topak ekmek girdi mi ayranımız kabarıyor. diye 3 ayak olup ortalık yerde dolanmaya başlıyor. Gel gör ki başlık için para getirip avrat edinmeye kimsenin gücü yetmiyor. Hani dünyayı göreceğiz ama sonra bir yerden sonra sanki diyalog içindelermiş gibi hani Ferdi konuşurken ayı göreceğiz, işte Taksi konuşurken dünyayı göreceğiz falan gibi böyle bir çok uzatmadan ama böyle belki birkaç şey. Artık o son gittiklerinin son noktası. Sonra belki tam babasını anlatırken taksiye döneceğiz içeri tekrar. Zınk diye bir anda. Belki de öyle biter. Yani giderek uzaklaşır. Sonra bir anda tekrar içeri dönebiliriz. Babası da İçeri döndüğümüzde bence konuşmasalar daha mı iyi olur? daha iyi olur. Gittikten Yani sonra ses olsa mesela. Nuri Bilge gibi mi? Aynen. Hani şey, düşünüyorlar mı artık bir yerden sonra konuşuyorlar mı?
Sonra yine geçti zaman derken üstüne bir sene geçti. Bir sabah telefon. Tam mesai biterken bu saatlerde. Kenan işte böyle baban rahatsız. Gel. Ben tabii bastım çıktım yola. Gidiş o gidiş. Yetişemedim. Geç kaldım. Bir de Efendim. şu sinema hikayesini anlatsana İzmir'de. Ha, İzmir'deki sinemaya ilk sinemalara gidişimiz. Bak şimdi biz memleketten İzmir'e geldiğimiz zaman 1950 yıllarıydı. O zaman rahmetli Fevzi Çakmak'ın kış aylarında öldüğü, rahmetli olduğu tarihlere gelir. Biz burada ilkokula başladığımız zaman Ali amcanla beraber sinemaya giderdik. Sinemayı ilk defa orada görme fırsatı bulduk. Orada İzmir'de Saray Sineması, Havra Sokağı'nın tam karşısında, mezarlık başındaydı. Bu sinema çok güzel böyle güncel filmler getirirdi. Amerikan filmleri, kovboy filmleri. Ali amcan da bayılırdı kovboy filmlerini seyretmeye. Sinemaya gittiğimiz zaman işin komik tarafı, orada mesela bilet alır girerdik. Biz film bittikten sonra da kalabilirsin. Yani ikinci kez sanki filmin ortasında, diğer filmin ortasında girmişsin gibi girilir. Tekrar da kaldığın zaman kimse sana çık demezdi yani. 20 kuruş ver, giriyorsun. Sabah gir, akşama kadar filmi seyret. Ondan sonra amcanın böyle sık sık filme gidip seyretmesinden gözleri rahatsız olmuştu. O yüzden sinemaya girdiği zaman en arkaya geçmemiz gerekirken filmi güzel seyredebilmek için perdede, şimdiki sinemaskop perdeler gibi perdeler yoktu o zamanlar. Yani bu bahsettiğim benim 50'li yıllardan. 51, 52, bilemedim, Küçük yani. 53, 55. Sinemada küçüktü. Şimdiki Agora harabelerinin olduğu yere sırtını dayamış bir sinemaydı. Sinemaya girip filmi seyrederdik. Ali amcan derdi ki ben bundan bir şey anlamadım, ben bir daha kalacağım, seyredeceğim. Lan oğlum gözümüz bozulacak, işte bu 2 kere film mi seyredilir, bu kadar şey yapılma, annem bizi kızacak, annemiz dövecek bizi falan derdik. Yok derdi, ben bu kovboyları çok sevdim, ben bir daha kalıp seyredeceğim derdi. Mecburen katlanırdık o filmi tekrar seyretmeye. Ama yine de hoşumuza giderdi yani bir 3. kez seyretmek mümkün olsa belki onu bile yapardık. Sinema çok eğlenceli bir yerdi. Tamam, kestik. Eyvah düştü. Uçuk oynayalım. Uçuk oynayalım. Bak buraya bak, buraya bak, buraya. Uçuk oynayalım. Tamam oynarız, bu bitsin. Ama küçük uçuklardan. Tamam bu bitsin. Bak 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 nereye geldi. Türkiye'de insanların ortak derdi kimse beni anlamıyor. Asıl ben onları anlamıyorum. Ben hiç uzak hissetmiyorum hem onlara hem de oldukları yere. Bu yüzden birinin söylenmeyi bırakıp bir şeyler yapması lazım. İnsanlara birbirini anlatması lazım. Ki aslında herkes aynı noktada, herkes anlasın.